Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kışlık çok güzel bir çanta tarifi paylaşacağım. İnanılmaz keyifli bir yapım var. O kadar da kolay bir tarif ki bunu örgüye yeni başlayanlar da eminim ki çok rahatlıkla yapabilir. Ben kışlık iplerle hazırladım. Kışa uygun olsun istediğim için ama bunu sizler kağıt iplerle, rafya iplerle, inceliği, kalınlığı hiç fark etmez, içeriği hiç fark etmez. Dilediğiniz iplerle bu çalışmayı yapabilirsiniz. Yazlık olarak da çok güzel olacaktır. Rengarenk de çalışabilirsiniz. Ben iki renkli olarak çalıştım. İsterseniz tek renk olarak da örüp hazırlayabilirsiniz. Tarifi sizlerle adım adım paylaştım. Umarım faydalı olur. Gerçekten keyifle ilerleyen, yani bir günde böyle bir çantayı çok rahatlıkla yaparsınız. Şöyle bakın, modeli yakından özellikle göstermek istiyorum. O kadar zarif, o kadar güzel, gösterişli bir örnek ki yani elinize aldığınız zaman da çok güzel duruyor. Bakın, bitiş ve başlangıcı hiç belli değil. Hatta özellikle kamerada bitiş kısmını sizlerle gösterdim. Bakın, hiç anlaşılmıyor. Bitiş ve başlangıç yüzü burası, çünkü belli bir yerde sabit kalmıyor. Sürekli bitiş ve başlangıç kayarak ilerliyor. Bakın, örgümüzün hali gerçekten çok çok güzel. Hemen şöyle tabanı göstermek istiyorum. Deri hazır bir taban kullandım. Sizler farklı tabanlara nasıl uyarlayabilirsiniz? Örgü tabanları nasıl yapabilirsiniz? Burada bütün püf noktaları sizlerle paylaşıyorum. Çantanın boyutunu, formunu dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bütün püf noktaları video içerisinde bulabilirsiniz. Hemen şöyle çantanın İç kısmını göstereceğim. Video sonunda bahsediyorum, aslında çantanın astarlanması gerekiyor çünkü kışlık bir iplik kullandım. Ben şimdi idareten böyle monte ettim saplarımı, bakın bu şekilde örerek montajını yaptım. Ama sizler mutlaka çantanızı astarlayın ve çantanın ağırlığını astara verin. Yani sapları astara monte ederek, yani kumaşla bunu yapmanız gerekiyor ki çantada sarkma vesaire yaşamayalım. Bakın, tabanda bu şekilde görünüyor. İçi de tertemiz, içi dışı gerçekten çok güzel. Bakın, bitiş ve başlangıç kısmı böyle içeride. Buradan başlıyor, böyle kayarak devam ediyor. Tertemiz bir çalışma oluyor. Yazlık iplerle de çok güzel olacaktır. Özellikle raf iplerle, kağıt iplerle denemenizi tavsiye ederim. Detaylı tarifimize geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için kullanmış olduğum malzemelerimi Aksa Örgü Butik'ten aldım. Sizin için de iletişim bilgilerini videonun açıklama kısmına eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Burada bakın, çantamı kışlık iplerle öreceğim ama sizler istediğiniz iplerle bu modeli çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi kurulumunu anlatacağım için istediğiniz iplere çok rahatlıkla uyarlayabilirsiniz. Ben içeriği %25 böyle kalın dokulu bir iplik tercih ettim kışa uygun olması için. Ama sizler raf iplerle, kağıt iplerle, daha kalın penye iplerle dahi bu çalışmayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Hazır deri bir taban kullanacağım. 20 santime 10 santim ölçüsünde. Burada kullanacağım tığ numaram da 3,5 milim olacak. Mutlaka sizler kullanacağınız ipin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Kullanmış olduğum ipi şöyle yakından göstermek istiyorum. Bunlar 100'er gram halinde satılıyor ve 100 metre uzunluğunda. Metrajı da bazen merak ediliyor, söylemiş olayım. Video sonunda da ne kadar iplik kullandığımı sizlerle paylaşıyor olacağım. Bir yumak, dediğim gibi 100 gram 100 metre. Şimdi burada tabanımı alıyorum. İstediğiniz bir köşeden başlayabilirsiniz. Hemen ben şu bakın, kısa kenarın olduğu orta noktaya batıyorum. Tığımın ucuna ipimi alıyorum. Bu noktadan şöyle bir ilmek çıkarttım. Çok uzun ip bırakmaya gerek yok. Bir miktar kısa ip yeterli olacak. Hemen burada ilmeği çıkarttıktan sonra ipi tığıma doluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu zincir noktası bize bir tane sık iğneyi verecek. Şimdi bu birinci noktam. Tekrar aynı boşluğa geliyorum. Hemen ikinci sık iğneyi örüyorum bakın. Bakın, bu birinci ilmek, ikinci ilmek, tığıma doluyorum. Doladığım ipi bu iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi aynı boşluğa tekrar geliyorum. Burayı üçlü yapacağım. Tekrar ilmek çıkarttım. Bir tane sık iğne ördüm. Tabanı bu şekilde tığlayacağız. Şimdi model 6 ve katından oluşuyor. Yani buradaki sık iğne sayımız 6 artı 6 artı şeklinde olmalı. 6'nın katı şeklinde olmalı. Şimdi sizler bunu oval bir tabana değil, dikdörtgen ya da daha farklı tabanlara uyarlayabilirsiniz. Ya da kendiniz örmek isteyebilirsiniz tabanınızı. Örgü tabana da bu modeli rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Tek dikkat edeceğimiz şey, model 6'nın katından oluşuyor. Yani sık iğnelerinizi 6 artı 6 artı olacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. Şimdi herkesin elinde farklı bir taban olabilir ama benimle aynı yapacaksanız ben şimdi sizlere yine sayıları da söyleyeceğim. Bir sonraki noktaya batıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. 1 ve 2.
Bakın üçlü ördüm, ikili ördüm. Bir sonrakine yine ikili örüyorum. 1 ve kısa ipi de bu aşamada gizliyorum bakın. 2. Şunu da söylemek istiyorum. Ben diğer kahverengini daha yoğun istediğim için bu açık renkle başladım. Sizler hangi rengi yoğun istiyorsanız az olmasını istediğiniz renkle başlamanız gerekiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi köşeye geldim. Buraya 3 tane sık iğne örüyorum. Şöyle tam köşe dönüşe geldiğimde buraya 3 tane batacağım. 1, 2 ve 3. Sonra burada tarif etmiş olduğum gibi tığlayarak en sonda da kaç tane tığladığımı ekranda sizlere paylaşıyor olacağım. Bakın burada tabanımı tığladım. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim. Bütün delikleri ikişer tane battım. Sadece bakın şu oval kenarda, kısa kenarda köşelere üçlü battım. Bir de tam ortaya üçlü battım. Bakın üçlü, birinci üçlü, ikinci üçlü, üçüncü üçlü. 3 tane üçlünün olduğu nokta var. Yine aynı şekilde burada da 1, 2, 3 noktaya 3 tane battım. Diğer yerleri hep ikişer tane battım. Sık iğnemi de saydığım zaman altının katı şeklinde sayımı oluşturmuş oldum. Tabi sizler burada daha farklı tabanlar kullanabilirsiniz. Buradaki deliklerin mesafesi de o kadar önemli ki burada daha küçük numaralı tığ bile kullanabilirsiniz. Örneğin ipiniz geçmezse farklı bir taban kullanıyorsanız ben burada ikili battım, benim için yeterli bu. Ama mesafesi daha yakınsa bu düz kenara birer tane de batabilirsiniz. Mutlaka tabanınıza göre tığlama yapmanızı tavsiye ederim. Zaten yani elinize aldığınız zaman nasıl tığlayacağınızı rahatlıkla görmüş olursunuz tabanınıza göre. Böyle hafif taban toplarsa demek ki artırma gerekiyor. Burada artırırsınız. Aşırı dalgalanma olursa o zaman da sayıyı azaltırsınız. Buna göre ayarlamanızı yaparsınız. Şimdi geldim. Bakın son noktaya da 2 tane sık iğne ördüm. 3 tane sık iğne ile başlamıştık. Birincisi zincirde. Bakın zincir noktası bu şekilde görünüyor. Şimdi biz gelen ilk sık iğne, zincir ve sık iğne, yani ikinci sık iğne oluyor. Hemen bunun bakın başak şekline göre tepesine batıyorum. İlmek çıkardım ve bekleyen ilmekten kaydırdım. Bu kaydırma bakın diğer noktalardaki gibi başak başak görünüyor ve bize zincirin tepe boşluğunu veriyor. Şimdi bir zincirle yukarı çıkıyorum ve geliyorum. Bakın kaydırma yaptığım ikinci görünen 3 tane sık iğne görünüyor. Bu ortadaki ikinci. Hemen tepesine batıp burada bir tane sık iğne örüyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepesine batıyorum. Tekrar sık iğne örüyorum. Şimdi bu şekilde bir sıra sık iğne öreceğiz. Artık her birine bir tane batacağız. Artırma yok. Bakın çünkü sayılarımızı ayarladık, altına katı olacak şeklinde. Şimdi her birine bir tane sık iğne örerek sıra sonuna kadar geliyor. Bakın sıramızın sonuna geldik. Buradaki son sık iğneye de batıp tekrar sık iğne örüyorum. Şimdi birleştirme yerimiz vardı. Burada hemen bunu kaydırma olarak devam edeceğim. Bakın şu kaydırmayı yine bir sık iğne kabul ediyoruz. Geliyorum burada hemen şöyle ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Bu rengi burada bırakıyorum. Şimdi diğer rengimi elime alıyorum. Ve burada yeni rengi tığımın ucuna takıp batış yaptığım yerden çıkartıyorum ipin ucunu. Çok uzun ip bırakmaya gerek yok. Bu kadar şöyle yeterli olacak. Tekrar kontrol ediyorum. Şimdi bunu bakın çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten geçiriyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şu kısa kalan ipi gizleyeceğiz. Diğer renk burada bizi bekleyecek. Şimdi burada ilk sık iğnenin hemen dibine geliyorum bakın. Tepesine değil. Zincir çektik, yukarı çıktık. Şu kısa ipi de diğer rengi de çekerseniz şuradaki gevşekliği toparlarsınız. Şimdi burada kaydırma yaptığım ilk sık iğnenin hemen dibine batıyorum bakın. Dibine battım. Uzunca ilmeğimi çıkarttım. Burada ilmeği uzatıyoruz. Tığıma doluyorum ve uzunca bir sık iğne örüyorum. Bakın sık iğne ile başladık. Tığıma tekrar doluyorum. Şimdi bu sık iğneden sonra gelen 1-2 tane sık iğneyi atlıyorum. Üçüncü sık iğnenin tepe boşluğuna çalışacağım. Sık iğneleri bu dip noktalara, trabzanları sık iğnelerin tepelerine çalışacağız. Tığıma doladım. 1-2 tane atladım. Üçüncüye batıyorum. Şu kısa ipi de gizleyelim tığ üzerinde tutarak. İlmek çıkardım. 3 ilmek var, doluyorum. 2 tekrar doladım. 2 şekilde çekerek ikili trabzanımızı hazırladık. Tekrar doluyorum. Aynı boşluğa geliyorum. Aynı sık iğne içerisine. İlmek çıkardım. Tığıma doluyorum. 2 tekrar doladım. 2 de çekerek ikili trabzanlar hazırlıyorum. Şimdi buraya 5 tane ikili trabzan öreceğiz. 3
4 ve 5. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bakın bu iplik oldukça kalın ve daha kalın tığlarla örülebilir. Ama burada çanta yaptığımız için küçük tığ tercih ediyorum ki sert bir doku elde edelim. Şimdi 5 tane trabzanı ördükten sonra şu kısa ipi bırakıyorum burada. Hemen sıradaki sık iğneden sayıyorum. Yine 1-2 tane, hep 2 tane atlayacağız. 1-2 tane sık iğneyi geçiyorum. Üçüncü sık iğnenin tepesine değil dibine batıyorum. Bakın hemen dibine. Şöyle göstereceğim. Tepeye değil, dip kısmına batıp ilmeğimizi buradan çıkarıp birazcık uzatarak sık iğne örüyorum. Model bu. Sık iğne 5 trabzan, sık iğne 5 trabzan şeklinde model ilerleyecek. Sık iğneden sonra tığıma doluyorum. Yine sıradaki 1-2 tane sık iğneyi atlayıp 3. sık iğnenin bu kez tepesine batıyorum. Bakın tepe boşluğuna batarak 5 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımızı ördük. Şimdi tekrar sıradaki 1-2 tane atlıyorum. Üçüncünün dibine batıyorum. Ve ilmeği uzatarak uzun bir sık iğne örüyorum. Şimdi tarif etmiş olduğumuz gibi geleceğiz sıra sonuna kadar. Sıramızın sonuna geldik. Bakın buradaki son 5 tane trabzanımızı ördük. Sonda sık iğne ve kaydırma noktası. Bunu da zaten sık iğne saymıştık. 2 tane sık iğne kalıyor. Üçüncüye sık iğne örüyorduk bakın. Uzun sık iğneyi. Yani sayı eşitlenmiş oluyor. Şimdi burada ilk sık iğnenin hemen şu ördüğümüz, bakın yeni renkli ördüğümüz sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek çıkardım. Bekleyen ilmeğimden geçiriyorum. Kaydırmayı yaptım. Şimdi buradaki bakın 5 tane trabzanın ilkine batıyorum. Birinci trabzana batıyorum. Burada şimdi renk değiştireceğim. Kahverengi ipimi bırakıyorum. Diğer rengimi elime alıyorum. Buradan tığımın ucuna alarak ilmek çıkarttım. Çıkarttığım ilmeği bekleyen ilmekten geçiriyorum. Şimdi başlayacağım noktaya kadar geliyorum. Ondan sonra renk değiştiriyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi zaten daha mantığı ördükçe oturacak. Şimdi şöyle gevşerse örgünüz, ipleri içeriden çekerek sabitleyebilirsiniz. Şimdi bir zincirle yine yukarı çıkıyorum. İlk trabzanın tepesine geliyorum. Bakın kaydırma yaptığım ilk trabzanın tepesine bir tane sık iğne örüyorum. Sonra ikinci sık iğnenin ikinci trabzanın tepesine gelip ikinci sık iğnemi örüyorum. Bakın direkt trabzana battım. Sık iğne. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Üçüncü trabzanı geçiyorum. Bakın üçüncü trabzana hiç dokunmuyorum. Direkt dördüncü trabzana batıp sık iğne. Sonra beşinci trabzana batıp tekrar sık iğne. Bundan sonra model 2 sık iğne 1 zincir, 2 sık iğne 1 zincir, 2 sık iğne 1 zincir şeklinde devam edecek. Şimdi bakın şu uzun sık iğneyi de yine bir zincir çekerek geçiyoruz. Bir zincir çektim. Buradaki sık iğneyi atladım. Hemen gelen 5 tane trabzanın birincisine. Hemen uzun sık iğneden sonra gelen ilk trabzanın tepesine batıyoruz. Birinci sık iğne, ikinci trabzana ikinci sık iğne. Bir zincirle üçüncü trabzanı geçiyorum. 4 ve 5 örüyorum. Yani 1, 2, 4 ve 5 örüyoruz sık iğneler. Ortadaki üçüncü trabzana sık iğne batmıyoruz. Zincirle geçiyoruz. Hemen trabzanı atladım. Üçüncü trabzanı dördüncüye batarak sık iğne, beşinciye tekrar sık iğne. Şu aradaki uzun olan sık iğneyi de yine bir zincir çekiyorum. Bunu geçiyorum. Hemen ilk gelen trabzana sık iğne. Bakın. Bir diğerine tekrar sık iğne. Bir zincir. Üçüncü trabzana atladım. Dördüncü trabzana sık iğne. Ve beşinci trabzana sık iğne şeklinde ilerliyoruz. Yani 2 sık iğne, bir zincir, 2 sık iğne, bir zincir şeklinde bu sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sonuna yaklaştık. Buradaki son 2 tane sık iğneyi örüyorum. Şimdi bir zincirle geçeceğim noktadayım. Burada bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincirden sonra bakın ilk sık iğnenin ördüğüm ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi sıra tamamlandı fakat bizim şuradaki bir zincirlik noktaya kadar gelmemiz lazım. Hemen bir sonraki sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek çıkarıp tekrar bir kaydırma yapıyorum. Bakın aynı renkle yapıyorum. Fakat artık örgümü öreceğim noktaya yani öreceğim noktaya geldiğimde batışımı yapıyorum.
Diğer renkle geçiş yapacağım. Bakın bir sonraki boşluğun bir zincirlik boşluğa batıyorum. Buradaki rengimi bırakıyorum. Diğer rengi alıyorum. İçeriden böyle yürütmüş olacağız. Diğer rengi alıp buradan ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten geçirdim. Şimdi bir zincirle ipimizi buraya sabitliyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Şimdi artık bu bir zincirlik boşluklara batacağız. Şimdi bir zincirden sonra hemen buradaki boşluğun içerisine gelip bir tane sık iğne örüyorum. Sık iğneyi ördükten sonra tığıma doluyorum. Hemen şuradaki bakın bir zincirlik boşluğa geliyorum. Artık hep bir zincirlik boşlukları çalışacağız. Sık iğnenin üzerindeki bir zincirlik boşluğa 5 trabzan, trabzanın üzerindeki bir zincirlik boşluğa da sık iğne örerek bu noktayı geçeceğiz. Tığımı doladım. Bir zincirden sonra 2 tane sık iğne atlıyorum. Bir zincirlik boşluğa batarak 5 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi şunu da göstermek istiyorum. Bakın çanta artık içeri doğru kıvrıldı. Ne yapacağım? Bunu hemen şöyle dışa doğru çevireceğim ki hem daha rahat öreyim. Bakın hem de model şöyle kendini güzelce göstersin. Elimizde mutlaka el ütüsü yapalım. Bakın model ortaya çıkmaya başladı. Zaten iki sıranın tekrarı aslında model. Sadece burada zemin kurulumu önemli. Şimdi bundan sonra artık hep bu işlemi yapacağız. Buradaki sırayı tekrar ediyoruz bakın. Sonra açık renkli sıra, sonra koyu renkli sıra. İki sırada bir model kendini oluşturmuş olacak. Şimdi 5 tane trabzan ördükten sonra trabzanın üzerindeki bir zincirlik boşluğa, bakın geniş boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Tığıma doluyorum. Sık iğnenin üzerindeki bir zincirlik boşluğa geliyorum. Bakın sık iğnelere hiç dokunmuyorum. Hep bir zincirlik boşluğa çalışacağız. Tığıma doluyorum. Bir zincire gelip buraya hemen 5 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanı ördük. Şimdi trabzanın üzerindeki bir zincirlik boşluğa geldik. 2 tane sık iğneye geçiyoruz. Bir zincirlik boşluğa direkt batıp sık iğne örüyoruz. Doladık. Hemen bakın bir sonraki bir zincirlik boşluğa 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi buradaki yaptığımız işlemleri tamamen sıra sonuna kadar uygulayarak geliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son bir zincirlik boşluğa da 5 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 2 3 4 ve 5. Sırayı tamamladık. Şimdi birleştirmeyi yapacağız. Burada hemen geliyoruz. Buradaki ördüğümüz sık iğnenin hemen tepe boşluğuna batıyorum. İlmek çıkardım. Burada bir defa kaydırıyorum. Şimdi 5'li trabzanın ilk trabzanına kadar bakın kaydırma yapacağız. Yani 2 tane kaydırma yapıyoruz. Şimdi ilk trabzana geliyorum. Buradan başlayacağım için rengi bırakıyorum. Hemen diğer rengimi alarak buradan ilmek çıkardım. Bekleyen ilmeğimden geçirdim. Bakın. Şimdi bir zincir. Ne yapıyorduk? 2 sık iğne, bir zincir, 2 sık iğne sırasına geliyoruz. Şimdi ilk trabzanın olduğu noktadayız. 5'li trabzanın birinci trabzanındayız. Hemen geliyorum tepesine bir tane sık iğne. Bakın başlangıcımız yine buradaki gibi, yani alt sıradaki gibi aynı oluyor. Şimdi bir sonrakine tekrar ikinci sık iğne, bir tane zincir, üçüncü trabzanı geçiyorum. Dördüncü trabzana sık iğne, beşinci trabzana tekrar sık iğne. Sonra bir zincir çekip buradaki sık iğneyi geçiyorum. Hemen sık iğneden sonra gelen ilk trabzana batıp hemen iki tane sık iğne örüyorum. Sonra bir zincir, üçüncü trabzana atlayıp 4 ve 5'e sık iğne örüyorum. 2 sık iğne, bir zincir. Sık iğneyi geçiyorum. Hemen ilk trabzana batıyorum. Şimdi şöyle durup gösterdiğim zaman örgüyü daha rahat görmüş olacaksınız. Bakın. Gerçekten çok zarif, güzel bir örnek çıkıyor ortaya. Şimdi bu şekilde sıra sonuna geleceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde buradaki yaptığımız işlemin birebir aynısını yapacağız. Burada
bir zincir çekip kaydırma yaptıktan sonra buradaki bir zincirlik boşluğa kadar geleceğiz. Bir zincirle yukarı çık, burada renk değiştireceğiz. Bakın buraya sık iğne örüp sonra buralara trabzan. Trabzanların tepelerine sık iğne, sık iğnelerin tepelerine de bir zincirlik boşluklarına da 5 tane trabzan örerek bu iki sıradan oluşuyor demiştik örneğimiz. Bu şekilde şimdi çantamızı yeteri kadar yükseltelim. Bitiş sıramızda bakın kahverengiyle yapacağız. Aynı şekilde bitireceğiz. Hemen bitiş sıramıza geçelim. Bakın burada çantamı yeteri kadar uzattım. Çok kısa tutmadım. Birazcık böyle uzun yaptım. Şimdi şöyle kaç model koyduğumuzu sayalım. Baştaki modelden itibaren sayıyorum. Şöyle çaprazlı sayacağız bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 model koydum. Şimdi santim olarak boy ölçüsünü vereceğim sizlere. Hemen şöyle tutalım. Çantamızın boyu yaklaşık 30 santim ölçüsünde oldu. Hemen şöyle ağız genişliğini de söyleyeyim. Taban ölçüsünü zaten vermiştim. Burada da çantamızın ağız genişliği yaklaşık 29 santim. Yani yine 30 santime yakın olmuş oluyor. Şimdi burada artık bitireceğim. Sizler çantanızın derinliğini ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Şimdi kalan iplerimi de göstereceğim. Bu koyu renkten kahverengiden 2 yumak kullandım. Diğer renktense 1 yumak yeterli oluyor. Bakın artan iplerimi de görüyorsunuz. Sizler yine örgü sap da yapabilirsiniz kendi ipiyle. Şimdi burada hemen şöyle çantamızın iç kısmını da görelim. Bakın içi de tertemiz oluyor. Mutlaka bu tarz yünden yaptığımız yani kışlık iplerle yaptığımız çantaları astarlamanızı tavsiye ederim. Sert durması için de ekstradan bir şey yapmaya gerek yok. Sadece bir kumaşla astarlama da yeterli olacaktır. Ama astarlamadan dahi kullanabilirsiniz ama dediğim gibi sapı vesaire koyduğumuzda sarkma yapmasın diye mutlaka astarlamanızı tavsiye ederim. Şimdi burada bakın son sıra olduğu için İpi birazcık şöyle içeride yürüttüm. Sonra bu ipi şuradan kesiyorum. Artık gizledim içeride. Şimdi bitişi yapacağız. Şöyle göstereceğim. Bitişi yaparken de kenar kısmında yine bir iz sürme yapacağım. Daha sağlam olsun diye. 5 ilmekten sonra ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek çıkarıp kaydırmamı yapıyorum. Şimdi burada bir sonraki trabzana geliyorum. Tekrar bir kaydırma. Bakın burada sadece kaydırma işlemi yaparak çantamızın ağız kısmının kıvrılmaması için bu işlemi yapıyorum. Daha da sağlam oluyor ağız kısmı. Şimdi her bir noktaya bir kez batarak bakın bu şekilde kaydırmalar yaparak ilk başladığım yere kadar geliyorum. Burada şimdi sıra sonuna geldim. Bakın şuradaki en son kaydırma noktamızı görüyorsunuz. Şimdi burada artık bitişi yapacağız. Bu noktada şu ara boşluğa da batıyorum. İlmek çıkardım. Tekrar kaydırmamı yapıyorum. Yine ilmeğimi şöyle bir 10 santim kadar uzatıyorum ve direkt şöyle ilmeğimden kesip yumaktaki ipi artık çıkartıyorum. Herhangi bir işimiz kalmadı. Çantayla alakalı sadece sapı örüp yerleştireceğiz. Şimdi bakın şuradaki başak olan noktaya batıyorum. İpi buradan bakın geçirdim. Sonra ipin geldiği noktadan bakın içeriden dışarı doğru batıyorum. Şöyle herhangi bir noktadan batıp ipin geldiği noktayı bulup ipi de buradan alıp içeri geçiriyorum. Sonra bu ipi de içeri tarafta şöyle bir tane düğüm atıyorum. Bu düğümlemeden sonra trabzanların olduğu noktalardan ipi güzelce bakın yine tığ yardımıyla ipi çıkardıktan sonra şöyle ara noktalardan da geçirebiliriz güzelce. Son kısmı da kesmeyelim. Şöyle bakın tamamladık. Şimdi artık bakın çantanın her tarafı aynı. Şimdi bu ipin içeriğinde %25 yün olduğu için diğer kalan içerikte zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam tabii şimdi etiketi attım. Akrilik ya da polyester olması lazım. O yüzden buhar vermiyoruz. Bakın ütüleme yaparsanız çanta yumuşama yapar. Bunda ütüleme vesaire yok. Elimize sadece el ütüsü yapıp çantamızı bitiriyoruz. Şimdi çantamıza sapımızı yerleştirmeye geçelim. Çantam için böyle ahşap bambu saplar kullanacağım. Rengine çok yakıştı. Yani birebir neredeyse aynı rengi. Bu sap gerçekten çok güzel oldu. Yine bu sapları, tabanları, bütün malzemeleri Aksa Örgü Butik'te bulabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında telefon numarasını vesaire de ekliyor olacağım. Instagram üzerinden satış yapıyorlar. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Bu ürünlerin olup olmadığı ile alakalı. Şimdi bu sapları yerleştireceğim ama çanta astarlanması gerekiyor. Bu sapı da
astara monte etmek gerekiyor ki çanta sarkma yapmasın. Mutlaka sizlere de tavsiyem astara monte edin. İç kısımda şöyle astara monte ederseniz yine güzel bir görüntü elde edersiniz. Şimdi burada ben sizlere gösterebilmek için, pratik olması için çantayı, yani kumaşla birlikte buradan bir parçayı buraya yerleştirirsiniz. Ben astarlamaya göndereceğim. Evimde makinem olmadığı için Aksa Örgü Butik çanta astarlaması da yapıyor. Bunu da söylemek istiyorum. Çantalarınızı astarlatmak isterseniz eğer örgülerinizi, malzemelerinizi Aksa Örgü Butik'e iletirsiniz. Onlar çantanızı astarlayarak sizlere gönderiyorlar. Burada dediğim gibi kumaş gelmesi lazım. İçeride yani sapın ağırlığını, taşıyacağı ağırlığı astara vereceğiz. Astarı taşıyacak bütün ağırlığı, örgüye vermeyeceğiz. Söylemek istediğim şey bu. Ama şimdi örgüyle nasıl monte edebiliriz? Örneğin sizler bunu yazlık bir çalışmada kullanacaksınız ve çantayı astarlamak istemiyorsunuz. O zaman ne yaparsınız? Şimdi bunu göstereceğim. Hemen şöyle sapımı alıyorum. Tığımla içeriden batıyorum. Şöyle bir parçada ip bırakarak ilmek çıkarıp direkt bir zincirle başlıyorum. Şimdi burada içerisine sık iğneler dolduracağım. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne yeterli. Şu kalan ipi de kesip çıkaracağız. Sonra burada uzunca bir ip bırakabilirsiniz. Etamin iğnesiyle birleştirebilirsiniz. Ben dediğim gibi idareten bunu böyle takacağım. Çünkü astarlamaya gidecek. Şimdi içeri kısımda bunu etamin iğnesiyle dikeceğim. Ya da kaydırma da yapabilirsiniz. Şimdi modelli bir çalışma olduğu için ön tarafta kaydırmalar belli olacak. O yüzden etamin iğnesiyle birleştireceğim. Hemen bunu nasıl yapıyorum? Bunu göstermek istiyorum. Etamin iğnemi aldım. Şöyle artık tığı bırakıyorum bu noktada. Çok uzun değil. Şöyle bakın bir... Yani yine bir 50-60 santim keselim tedbiren. Çok da eksik kalmasın. Burada bakın şu son sık iğneden ilmeği çıkartıyorum. Burada 8 tane sık iğne ördüm. Şimdi bu ipin ucunu iğneme yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra şu kısım, düz kısmı dışarı doğru baksın bakın. Şimdi şöyle çantamızın orta kısmını bulmak da önemli bu aşamada. Hemen şöyle orta kısmını bulalım. Şu noktaya yerleştirelim. Şöyle bir tekrar bakacağım. Çünkü dikeceğim artık. Şöyle yerleştirsek. Bunun daha içeride olabilir, daha dışarıda olabilir. Ayarlamasını yaparsınız. Şu şekil güzel olacaktır. Şöyle tutalım. Hemen alıyorum. Bakın içeride. Hemen önce örgüye batıyorum. Dışarıdan belli olmayacak. Bakın dışarı çıkartmayacağız iğneyi ki örgünün şeklini bozmayalım. Hemen son battığım yerden tekrar ipimi çıkartıyorum. Bir kez daha aynı noktadan geçirip hem örgüye batıyorum hem de ördüğümüz sık iğnelerin tepe boşluklarına bakın. Böyle sarma dikişiyle güzelce dikiyorum. Bu da oldukça pratik. Dediğim gibi örneğin yazlık bir çanta yapacaksınız. Buradaki 8 tane sık iğne size az gelirse ipinizin inceliğine, kalınlığına göre sık iğne sayınızı ayarlarsınız. Sonra bunu çantanıza böyle bir iğne yardımıyla montaj işlemini yaparsınız. Bakın hiçbir zorluğu yok. Hem çantaya batıyoruz hem de sapımıza, ama dışarıdan belli olmayacak bakın. Şöyle güzelce. Bu işlemi de yaparken şunu da söylemek istiyorum. Örneğin böyle diktiniz bu kısmı. Mutlaka eğer kumaşa yerleştirmeyecekseniz, astar yapmayacaksanız ipi üzerinden atlatarak şöyle dışarı çıkartın. Dışarı çıkarttıktan sonra örgü desenini bozmadan bakın tekrar farklı bir noktaya batıp ipi içeri alıp bu şekilde de şu nokta açılmasın çünkü. Bunu güzelce sağlamlaştırabilirsiniz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi sizlere tarif ettiğim gibi örgünün desenini bozmadan iki sapı da yerleştirelim. Hemen bitmiş halini sizlerle paylaşalım. Çantamıza sapımıza yerleştirerek tamamlamış olduk. Kullanmış olduğum ahşap bambu sapın çapı 31 santim ölçüsünde. Tabi sizler daha farklı aksesuarlarda kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.